Piyasalar çalkalanırken o fırtınalı günlerde paranızı koruyacak güvenli bir liman aradığınız oldu mu hiç? Eminim olmuştur. Bugün tam olarak bu ihtiyaca cevap veren, sizi o belirsizliklerden koruyacak bir aracı konuşacağız. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bugün finansal alet çantamızdaki o çok konuşulan ama bazen kafa karıştıran aracı, yani hazine bonosunu masaya yatırıyoruz. Kulaktan dolma karmaşık bilgileri bir kenara bırakıp portföyünüze nasıl sağlam bir kalkan olabileceğini adım adım en anlaşılır haliyle bakacağız. Peki bu incelemede bizi neler bekliyor? Hazine bonosunun tam olarak ne olduğu, getirisinin nasıl hesaplandığı, tahvilden farkı, elbette avantajları ve riskleri, son olarak da bu yatırımı nasıl hayata geçireceğinizi hızla gözden geçireceğiz. Birinci bölümle, yani işin temeliyle başlayalım. Hazine bonosu nedir? En yalın haliyle hazine bonosu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak için çıkardığı bir borçlanma senedidir. Yani işin özünde siz bir bono aldığınızda aslında devlete borç vermiş oluyorsunuz. Karşılığında da devlet süresi dolduğunda paranızı size geri ödemeyi garanti ediyor. Düşünsenize, doğrudan devlet garantisi. Bu da onu piyasadaki batma riski en düşük araçlardan biri yapıyor. Ve tam burada çok ama çok kritik bir detay var. Bir yıl sınırı. Bir devlet borçlanma senedinin bono ünvanını alabilmesi için vadesinin mutlaka bir yıl veya daha kısa olması şarttır. Piyasada genelde 3, 6 veya 9 aylık vadeler duyarız. Bu kısa süre size hem net bir öngörülebilirlik sağlar hem de paranızı uzun yıllar bağlamadan hızlıca nakde dönme şansı verir. Gelelim en sevdiğimiz kısma, ikinci bölüme, getiri hesaplama. Bakalım o basit faiz mantığı nasıl işliyor? Şimdi bonolarda en güzel şey kazancınızı en başından bilmenizdir. Son dakika sürprizlerine yer yoktur. Formül o bildiğimiz basit faiz mantığıdır. Faiz oranı, ana para ve vadeye kalan gün sayısı. Ama asıl sihir şurada başlar. Hazine bonoları iskontolu, yani indirimli olarak satılır. Bu ne demek? Üzerinde yazan fiyattan daha düşük bir rakam ödersiniz ama vade sonu geldiğinde devlet size o üzerinde yazan tam rakamı öder. Bunu zihnimizde şöyle canlandıralım. Diyelim ki bugün gittiniz, üzerinde 100 lira yazan bir bonoyu indirimli olarak 90 liraya satın aldınız. İkinci adımda süre dolana kadar arkanıza yaslanıp bononuzu güvenle tutuyorsunuz. Vade günü gelip çattığında ise devlet size o baştaki 100 lirayı tıkır tıkır ödüyor. Aradaki o 10 liralık fark da sizin cebinize net kazanç olarak giriyor. Sistemin ne kadar şeffaf olduğunu görüyorsunuz değil mi? Üçüncü bölümde piyasaya yeni girenlerin sık sık karıştırdığı bir konuyu aydınlatalım. Bono mu, tahvil mi? Aralarındaki çizgiye bakıyoruz. İkisi de devletin çıkardığı senetler, evet, ama aralarında dağlar kadar fark var. İlk ve en bariz ayrım vade. Bono her zaman kesinlikle bir yılın altındadır. Tahvil ise bir yılı aşan uzun vadeli planlar içindir. İkinci büyük fark ödeme şeklinde. Bonolar az önce konuştuğumuz gibi baştan indirimli alınır ve sonunda tek seferde ödeme yapılır. Tahvillerde ise durum farklı. Kupon ödemesi dediğimiz genelde 6 ayda bir hesaba yatan dönemsel faiz ödemeleri vardır ve faiz oranları değişkendir. Yani o bir yıl sınırını aştığınız an oyunun kuralları tamamen değişiyor. Dördüncü bölümümüz biraz gerçeklerle yüzleşme zamanı. Avantajlar ve tabii ki riskler. Çünkü kusursuz yatırım aracı yoktur. İşte bu noktada o can alıcı soruyu sormak zorundayız. Arkasında kapı gibi devlet garantisi olan bir hazine bonosu günün sonunda size para kaybettirebilir mi? Teknik olarak devlet vade sonunda size söz verdiği parayı kesin öder. O 100 liranızı kesinlikle alırsınız. Ancak işin rengini değiştiren iki ana riskimiz var. Birincisi hepimizin yakından tanıdığı enflasyon. Eğer piyasadaki enflasyon sizin kazandığınız faiz oranını sollarsa, kağıt üzerinde paranız artsa bile marketteki alım gücünüz erimiş olur. Yani aslında cebinizden para çıkmıştır. İkinci risk ise faiz riski. Oldu ya, paraya çok acil sıkıştınız ve bonoyu vadesi dolmadan satmak istediniz. O gün piyasada genel faizler yüksekse elinizdeki bononun fiyatı düşer. Erken bozdurduğunuz için ana paranızdan kayıp yaşayarak satmak zorunda kalabilirsiniz. Ama enseyi hemen karartmayalım. Bu aracı portföylerin bel kemiği yapan harika özellikleri de var. Bir kere sıfır temerrüt riski var. Yani paranızın batma ihtimali yok denecek kadar az. İkincisi, getiri oranınız başından sonuna kadar sabittir. Kalp çarpıntısı yaşatmaz. Tamamen öngörülebilirdir. Ve son olarak harika bir likiditesi vardır. İkincil piyasada çok aktif işlem gördüğü için dilediğiniz an rahatça alıp satabilirsiniz. Geldik son bölümümüze. Peki teoriyi pratiğe nasıl döküyoruz? Yatırım süreci nasıl işliyor? İnanın bana, bono almak, internetten bir alışveriş yapmak kadar kolay hale geldi. İlk adım olarak bankanızdan veya bir aracı kurumdan yatırım hesabı açıyorsunuz.
ki günümüzde bunu mobil uygulamalardan 2 dakikada hallediyorsunuz. Sonra ayırdığınız fonu bu hesaba aktarıyorsunuz. Ve son olarak kendi planınıza uygun vadeyi seçip ister hazine ihalelerinden doğrudan, isterseniz de ikincil piyasadan bononuzu tek tıkla satın alıyorsunuz. Hepsi bu. Yalnız net kazancınızı hesaplarken ufak bir vergi detayı var, bunu atlamayın. Hazine bonusu getirileri genellikle %10'luk bir stopaj vergisine tabidir. Fakat devlet piyasayı teşvik etmek için sık sık bu oranı sıfıra indiren geçici vergi muafiyetleri açıklar. O yüzden işlem yapmadan hemen önce güncel vergi oranlarına bir göz atmak, cebinize girecek parayı maksimize etmek için harika bir harekettir. İşte böyle. Bugün temel ama inanılmaz güçlü bir finansal kalkanın anatomisini beraber çıkardık. Şimdi kendi yatırımlarınıza dönüp bir bakın. Sürekli inip çıkan, sizi strese sokan varlıkların hemen yanında portföyünüzün bugün itibariyle devlet garantili, sakin ve güvenli bir limana ihtiyacı olabilir mi? Karar her zaman sizin. Ancak alet çantanızdaki bu güçlü aracı artık çok iyi tanıyorsunuz. Araştırmaya devam edin ve her zamanki gibi meraklı kalın.